Kademi günler diler. Hepinize yeniden merhaba. Görüşmeyeli umarım hepiniz iyisinizdir. Sorularınıza yanıtlar serisi devam ediyor. Yine bu serinin bir videosuyla karşı karşıyayız. Bugünkü sorunuz mesleki yatkınlık. Sorunun gelmesi güzel. Şöyle güzel. Çünkü iş seçiminden bahsediyoruz. Seçmek ile mesleki yatkınlık arasında fark vardır. Zannediyorum bu fark yakalanmış ve buradaki ayırdıma varıldığı için bu soru oluşmuş. Ben çok mutlu oluyorum böyle sorular sorulunca. Çünkü aradaki farklılıklar ortaya çıkınca ben hem kişisel olarak daha rahat ediyorum, anlatıcı olarak, dinleyici olarak da sizlere bazı konuları daha iyi aktarmış olduğumu hissediyorum. Dolayısıyla soruyu soranlara teşekkür ederim. Şimdi yatkınlık deyince oryantasyon sürelerinin azalması, oryantasyon sorunlarının en az seviyede olması, uyumun kolay olması, uyuşmanın gerçekleşmesi gibi pek çok unsuru içinde barındırır. Mesleki yatkınlık deyince de insanın hem duygu dünyası olarak, duyguları iç dünyası olarak diyelim ona, hem de dış görünümü, fiziksel özellikleri olarak yapmayı düşündüğü mesleğe ya da içinde yer aldığı, icra ettiği mesleğe uyumlu olması gerekir. Bu uyumsuzluk, bu uyuşmazlık orta yere çıkacak olursa meslek hastalıklarıyla sonuçlanabilir ya da o meslekte başarılı olamamakla sonuçlanabilir ya da meslek değiştirmekle sonuçlanabilir. Yani istenmeyen sonuçlar ortaya çıkabilir. Biraz daha açalım isterseniz, biraz örneklendirelim. Çünkü bu örneklendirmelerle birlikte ilkin, yani yatkınlık konusunda ilkin bir fikir oluşmazsa ileride iş yerlerinde bilenler bilir. Örneğin ergonomi işin içerisine girer. Ya da antropometri işin içerisine girer. Değil mi? İş güvenliği uzmanları bu konuları çok iyi bilirler. İş güvenliği alanında çalışan arkadaşlarımıza da bu arada selam göndermiş olalım. Ne demek istiyorum? Ergonomiyi herkesin anlayacağı biçimde nasıl en sade ve yalın şekliyle anlatabiliriz? Deriz ki işte insanın işe uyumlu olması, işinde insana uyumlu olması gerekir. Bu disiplinle hareket eder mesela ergonomistler. Ya da antropometri konusu nasıl yaklaşır konuya? İnsan vücudunun ölçüleri vardır. O ölçüler ile çalışma ortamının ölçüleri vardır. Dolayısıyla bu ölçekler uyuşmaz ise ergonomik sorunlar, ergonomik riskler ortaya çıkar. Sonra ergonomistler devreye girer. O ikisinin arasındaki uyuşmazlıkları ortadan kaldırabilmek için de ergonomik çözümler üretmek durumunda kalabilirler. Bunlar tabii hep yorucu, yıpratıcı şeyler. Sonra da bir sorun ilerlemeden ve o sorun büyümeden çözmek çok daha kolaydır. O yüzden bu süreçlerin öncesinde fizyonomistler kişileri kendilerini daha iyi tanıyacak yönde bilgilendirecek olurlar ise eğer o kişilerde o meslekler hakkında bilgileri var ise, iş hakkında bilgileri varsa, seçimlerini de yapmak için bir araştırma, inceleme süreci içerisindeler ise hep bunlar önceden alınmış tedbirler, ön düşünceler, ön hazırlıklar safhasında yer alır. Dolayısıyla mesleki yatkınlıkların belirlenmesi ileride doğacak birçok sorunu ya da istenmeyen sonucu ortadan kaldıracaktır. İşte örneklendirelim. Örneğin eli ince, uzun, parmakları da incecik olan, hani kalem gibi derler ya, öyle olan eller biraz daha sanatsal faaliyetlere yatkındır, estetik alana yatkındır örneğin.
öyle kaba saba işlere gelemezler. Kaba elleriyle o işleri yapamazlar. Düşünceleri de yani iç dünyaları da uygun değildir. Fiziksel özellikleri de uygun değildir örneğin. Dolayısıyla hiç hani o tipte ellere hani o alanlara sevk edilmez. Yani bu baştan yanlıştır. Düğmenin baştan yanlış iliklenmesi gibi bir şeydir. O yüzden o bir örnektir mesela. Bir işte başka örnek ne olabilir? Efendime söyleyeyim. Küçük eller daima ince işleri daha iyi yapabilirler. Daha maharetli olurlar o konularda. Örneğin cerrah elleri çok büyük eller değildir. Çok büyük ellilere rastlamazsınız. Ya da cerrah olması da şart değil. İnce işler. Kastımız ne? Hani böyle mini minnak elektrik elektronik parçaları olur mu? Onların montaj demontaj işleri ya da nakış gibi işler örneğin mesela. Ya da böyle küçük küçük boncukların yan yana getirilmesiyle yapılan küçük estetik tasarımlar vesaire filan kastım odur. Dolayısıyla büyük elli birisi mesela o tipte işlere yönlendirilmemesi gerekir. Neden? Yani fiziksel özellikleriyle o işe, mesleğe yatkın değildirler. Dolayısıyla bu ya da buna benzer detaylar düşünebiliyor musunuz? Ben sadece 1-2 örnek verdim burada. Bundan 15-20 tane ardı ardına örneği yaptığınız vakit o zaman mesleki yatkınlık alanının daha önceden belirli prensiplerle, disiplinde bir kendi içinde algoritmayla belirlenebiliyor olması, tespit edebiliyor olması, bakın ileride dediğim gibi istenmeyen sonuçların pek çoğunu ortadan kaldıracaktır. Arkadaşlar fizyonomik bilgiler insanın hayatını kolaylaştıran bilgilerdir. Bunu unutmayınız. Fizyonomi insanın kendini tanımasıdır. Başka insanları tanımasıdır, daha iyi tanımasıdır. Unutmayınız, lütfen rica ediyorum. İnsanı tanımak çok önemlidir. Hala insanlar işin içerisindedirler. Öyle her ne kadar yeni teknolojiler, yapay zekalar, işte uzay çalışmaları, hepsini ayrı ayrı önemi vardır. Hani eskiye güzelleme yapmak için ya da fizyonomiye güzelleme yapmak için söylemiyorum bunları. Ama halen insan işin içerisindedir ve onu tanımak hakikaten tüm iletişim sorunları için birebir ilaçtır. Tüm etkileşim sorunları için biçilmiş kaftandır. Bunu unutmayınız. Tüm fizyonomist arkadaşlarım halisane niyetlidirler ve o niyetle çalışmalarını sürdürmektedirler. Ben de dahil olmak üzere. Dolayısıyla bunları unutmaz, cebinize koyarsanız ve onları da kullanırsanız diye bu açıklamalar yapılmaktadır. İşte bizler bu yüzden buralardayız. Ben bu konuyla ilgili söyleyeceklerim de 5 aşağı 5 yukarı budur. Her zaman söylediğim gibi videonun altında web sitesi adresimizi bulacaksınız. Sosyal medya adreslerimizi bulacaksınız. Nasıl arzu ediyorsanız oralardan bizlere ulaşabilirsiniz. Lütfen yorumlarınızı, düşüncelerinizi ya da taleplerinizi yorumlar kısmına yazmayı ihmal etmeyiniz. Oradan besleniyoruz biz, ben ve ekip arkadaşlarım. Bir serinin bir sonraki videosunda görüşmek üzere diyelim. Sağlıcakla kalın. Her şey gönlünüzce olsun. Artlist.io. Music licensing reimagined.